Arkadaşlar merhaba. Size yine yeni otlardan birini tanıtacağım. Tam zamanı, mevsimi. Daha önce bir videomda size paylaşmıştım ama o ot kart hale gelmişti. Yani artık dikenli hale gelmişti. Şimdi yine takipçilerimden Gülbeyaz Kuzu otlara çok merak salmaya başladı ve sürekli otları takip ediyor. Benden göz dikeni adı verilen otu, bitkiyi tanıtmamı istedi. Ben de bizim köyümüzün hemen yanında bu otu daha önce görmüştüm ve o videoyu paylaşmıştım. Ama mevsimi değildi. Şimdi Mart'ın başı zaten köyümüze geldim. O otu gördüğüm yer şu alanlar zaten. Şimdi size o otu tanıtacağım. Arkada gördüğünüzde Güzeltepe, yani bağlı olduğumuz köyümüz, güzel bir köy. Şimdiden sizlere iyi seyirler dilerim. Dediğim gibi arkadaşlar, bir yıl önce buradan geçerken göz dikeni otunu görmüştüm ve size kısa bir tanıtım yapmıştım ama videomun konusu odun kokusuyla kışa hazırlık yaptık diye bir başlık atmıştım. Genelde işte ormanın bize tahsis etmiş olduğu odunları taşımıştık o gün. Odun alırken, beklerken şu arazide, hatta şu muhtarımızın römorku, onu alıp gittik, ona yüklemiştik. Bu arazide beklerken bir baktım yerde göz dikeni otları. Tam burası köy meydanı gibi bir yer zaten. Çok beğendim. Bizim orada da maalesef yok ama bir iki görmüştüm. Bir daha da göremedim. Burası sanki ekilmiş gibi bir mera. Fakat gördüğünüz gibi bakın böyle çıplak, sanki çimlerin olduğu bir yermiş gibi görünüyor. Hatta şu gördüğünüz dikensi bölümlerde bu göz dikeninin kurumuş, tohumlaşmış halleri. Kimisi yere dökülmüş, kimisi artık uçmuş, kimisi de çıkmış. Şimdi mesela şuradan hemen göstermeye çalışayım size. Şu arkadaşlar, şu gördüğünüz göz dikeni otu. Hatta şöyle bir kökünden alayım. İki tane yan yana büyük bıçağımı aldım. Burası biraz sert olabilir diye. Bakalım. Evet. Sert bir yer. En azından şöyle iki tane yan yana bu otumuzu böyle size göstermeye başlamış oldum. Bakın otumuz bu arkadaşlar. Şöyle çok güzel, öyle suluca bir ot. Dolgun bir ot. Ben bunu ilk dediğim gibi çiftliğin ilk zamanlarında da bir iki yerde görmüştüm ama sonra maalesef göremedim. Tabii ki orman meraya açıldığı için sanırım bunlar da keçiler tarafından yenmiş olabilir. Şöyle. Şimdi bunu yukarıya doğru da tutacağım ama şu kötü yapraklarını önce atalım. Bu güzelliği baltalamasın. Şu anda videomu dediğim gibi Güzeltepe köyünden çekmekteyim arkadaşlar. Bakın böyle güzel bir otumuz ve kök kısmına da dikkat ederseniz kazık köklü ve dolgun bir kökü var. Bu kök kısmını da yiyebilirsiniz. Bakın şöyle. Bu haliyle tüketilebiliyor. Orta yerinden doruk çıktıktan sonra şu bölgeden diken oluşmaya başlıyor ve bu yandakiler de kurumaya başlarken dikenleşiyor. Artık zaten o doruğun çevresindekilerde dikensi yapraklar oluşuyor ama çok minik yapraklar. Evet, bu otumuzu bugün taçlandıralım. Birkaç güzel örnek daha bulursam onları hep size bu şekilde taçlandırarak göstereceğim. Bakın arkada da çok güzel köyümüz var arkadaşlar. Güzeltepe köyü. Adı da üzerinde. Güzel yani. Şurada köyün iki köpeği vardı. Dedim saldırır mı? Köy köpekleri genelde saldırmazlar ama eşimle birlikte geldik. Beni buraya bıraktı. Şimdi köyün kameralarını muhtarla kontrol edecekler. Onların bazı yerleri kamera koyulması lazım diye. Ben de bu fırsat diyerek buraya geldim. Şimdi size şöyle güzel köy manzarası eşliğinde videomu paylaşmış oluyorum. Böyle tepede bir yerdeyim zaten. Hani Güzeltepe diyoruz ya, güzel bir tepedeyim. Hatta bizim çiftliğimiz de şu römorkün hemen üst taraflarında. Görünür mü? Hatta
Hatta rüzgar gülü falan da görünüyor. Ben yakınlaşmaya çalışayım. Bakalım görebilecek miyiz buradan da. Yani şu bölümler arkadaşlar. Gösterebiliyor muyum? Bakın şu bölümlerde olacak. Bizim yerimiz, biz dağda tepedeyiz. Bizim tepemiz güzel güzel tepe. Evet. Biz yine çekimimize devam edelim. Şimdi gördüğünüz gibi burası sürekli çiğnenen, keçiler, koyunlar tarafından böyle görünen bir yer. O nedenle otlar böyle çok büyüyememişler. Büyüyemediği için de ben böyle çalı diplerine, şu kara çalı var zaten, çaltı var. Onun diplerine doğru da bakacağım. Farklı otları da görürsem yine onları da size göstereceğim. Bakıyorum burada dikenler var. Yine dikenler var. Şöyle. Evet, şuradaki de çok güzel bir örnekmiş. Şöyle. Temiz yerler denk gelirse oradan birkaç örnek almak isterim. Şimdi şöyle sepetimin yanına gideyim. Hemen bıçağımı da alayım. Hatta eşim benim yanımda şunu da verdi, dedi olur da köpekler sana saldırırsa kendini korursun diye. Ne saldırır bilmiyorum ama yanımda güvenlik açısından kendimi iyi hissettim. Bakın yine burada da şöyle hemen göstereyim. Yine göz dikeni otumuz. Ya çok beğeniyorum bu otu da arkadaşlar. Bizim orada yetişmediği için üzülüyorum. Aslında tohum alınabilirmiş. Hiç onu düşünmedim. Buradan da şimdi tohum görürsem o tohumlardan toplayıp arazinin bir tarafını ekeyim. Şöyle hatta toplayabilirim de. Şunlar. Size göstermek için şimdilik bunları topluyorum. Bakın şöyle çok suluca bir yapısı var. Şu da güzel. Bakın daha da güzellerini göreceğiz mutlaka. Mevsim itibariyle dediğim gibi Mart'ın şu anda ikisi arkadaşlar. Ve otlar gerçekten çok güzel oldular. Bu da parçalandı. Bunu da alamayacağız. Şöyle alabileceğim. Şöyle bulayım. Hatta biraz dibinden çıkarmam gerekiyor. Evet, bakın her yerde bunun dibinde bir yığın göz dikeni otumuz var. Evet, şimdi bu göz dikeni otu yenir mi yenmez mi diye merak ediyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu göz dikenini yiyebilirsiniz. Kavurup şöyle soğanla kavurup çok güzel yiyebilirsiniz. İsterseniz üzerine yoğurt dökersiniz, isterseniz yumurta kırabilirsiniz. Her türlü kullanıma uygun bir otumuz. Şimdi yine şöyle tutalım bakalım. Ya ben ot dendiği zaman hakikaten böyle coşuyorum. Evde şu anda şöyle dolapları boşalttım. Çarşafları, yorganların yerlerini boşalttım. Temizliyorum tekrar. Bayrama da hazırlık yapıyorum. Gelenimiz gidenimiz olacak. O nedenle böyle bir temizliğe giriştim yavaş yavaş. Önümde bir ay var zaten. Eşim de dedi köye gidiyorum ben. Hadi ya dedim, olamaz. Gel dedi. Ben de tamam dedim, hemen üstümü giydim. Ve tabii ki buradayım. Gerçekten benim için bu tutku olsa gerek. Çünkü insan işini yaparken bırakıp başka yere gidemez. Ben ot için giderim. Gece bile çekim yapmaya giderim arkadaşlar. Çok güzel değil mi sizce de? Şöyle birazcık tutayım. Yenen otlarımızdan bir tanesi. Şimdi bunu sepetime atayım. Hatta bunları köküyle çıkardığım için bir çiftliğe gittiğim zaman sulak bir yere koyayım. Orada belki de tutar, büyür, çoğalır. Şunların da tohumlarından götürebilirim. Dediğim gibi vardı bizim arazide. Şimdi maalesef yok. Bakın. Bakın şimdi. Şöyle. Şu da güzel bir örnek. Şöyle dipten alıyorum.
kökü. Bakın şöyle dip yapraklarına doğru beyazlaşıyor. Şöyle geriden yaprakların arka kısmı da böyle görünüyor arkadaşlar. Bakın. Ve tabii ki yine güzel göz dikeni otumuz. Şimdi size soracağım, bu ot güzel değil mi? Tabii ki güzel diyeceksiniz. Eğer bu videoyu izliyorsanız mutlaka size de güzel geliyordur bu ot. Şöyle. Bunu da sepetimize atıyorum. Arkadaşlar dikkat ederseniz tavuk sesleri, horoz sesleri, köpek sesleri, kuzu koyun sesleri baya bir yaygın. Dibimde zaten 2 tane köpek var. Beni takibe aldılar. Çok da yakınlaşmıyorlar. Kuşlar da artık ötüşmeye başladılar. Böyle bir ortamdayım. Size de manzarayı yine paylaşıyorum. Şu gördüğünüz Kaz Dağları arkadaşlar bu arada. Şurada da bakın asırlık bir meşe ağacı var. Kocaman bir meşe. Gövdesi baya büyük. Hatta yakınına gidip onun da bir gövdesini çekeyim. Çünkü baya bir yaşlı olduğu belli. Şu dibinde hemen durduğum ki bahçe var. Bakla ekmişler. Orada kuzular, koyunlar gördüm. Hemen bunun dibinde de kocaman bir meşe ağacını görüyorum arkadaşlar. Baya büyük. Hayır gelme. Hayır gelme oğlum. Gelme. Gelme olur mu? Şimdi şurada şu alanda yine çok güzel otlar gördüm. Onları da çekeceğim ama göz dikeni de çok güzel. Birkaç kökünü de almak istiyorum dediğim gibi. Ve hakikaten böyle iştahlı güzel. Hatta şöyle göstereyim. Kökünden çıkarmadan önce. Şurada iğnelik otumuz zaten. Bakın. Ne şanslı bir gün benim için. Daha dün demiştim eşime. Köyün oraya gidersek ben dedim ot toplamak istiyorum. Ot videosu çekmek istiyorum diye. Bugün kısmet oldu. Şanslı günündeyim yani. Şimdi tekrar şöyle. Bunun dibinde de var. Ya ne kadar bolluk görüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bulunduğu ortamda iyice yayılıyor. Şöyle dipten aldım. Şöyle. Oh, bakın yine kazık kökünü de gösterdim. Şunu da alalım. Bunları da belki biraz daha hatta sonraya doğru iyice kökünden çıkarmaya çalışayım. Tohumundan olmazsa kökünden belki bizim arazide yetiştirebilirim. Böyle kendine münhasır bir ot. Özel bir ot. Belli oluyor. Diğer otlarla karıştırmak zaten mümkün değil arkadaşlar bunu. Şu yaprak şekillerine dikkat ederseniz çok belirgin ve parlak yüzeye sahip. Şu gövdeden çıkarken yapraklarında bakın böyle bir şuralarda yaprak yok. Uç taraflarda genelde yaprak oluşturuyor. Bu da belirgin özelliklerinden bir tanesi. Eğer bu otu ilk defa görüyorsanız ve gidip bu otu arayacaksanız buna dikkat edin. Uzadıkça şu arası açılıyor. Şu yapraklarını da genelde köke yakın olan bölümde göreceğiz. Şu bölümden doruk çıkarmaya başladıkça bu yapraklar da sararıp artık kurumaya başlıyor. Ve yenmez hale geliyor. Aldım 2 kök daha. Bakın arkadaşlar şurada da iğnelik otumuz var. Leylek gagası, turna gagası. Koca karı iğnesi. Yani Bebion ismi olan bir ot. Mor çiçekli olan yenen otlardan bir tanesi. Yine kanalımda bununla da ilgili video mevcut. Şöyle gelelim. Şurada da gördüm. Biraz daha dipten alacağım. Hadi bakalım. Bunlar da çok güzel. Böyle. Şu beyazlık da çok önemli, belirleyici. Dikkat edin. Gövdeye yakın yerde beyaz. Bu çok belirgin. Bunu da sepetimize attık. Burada da ballı babayı görüyoruz arkadaşlar. Şurada arada yine saklanmış ama biz onu yine bulduk. Hele ki benden hiç kaçmaz.
Evet, bunu da aldık. Şimdi göz dikeni dediğimiz bu otumuz yeniyor diye bilgi verdim videomun başında da. Bunu yemeğini de yapabilirsiniz bu arada. Faydalarına gelirsek eğer, böyle öksürük giderici, çayını yaparsınız eğer, öksürük giderici özelliği de vardır. Bunun dışında böyle yılan ısırdığında, akrep ısırdığında antidot, yani zehir etkisini azaltıcı etkisi vardır. Ama ben tabii ki böyle bir deneyimim olmadı. Bunun dışında bu otumuz metre olarak 20 santimden başlar, 60 santimetreye kadar uzayabilir. 60 santimetre de küçük bir oran değildir arkadaşlar. Burada da ne ot varmış maşallah. Bakın arkadaşlar. Biraz şöyle şuraya atayım. Şu otumuz tabii ki yine şu an tanıttığım göz dikeni otu. Otların arasından bu şekilde bunu tanıyabilirsiniz. Hemen şurada gördüğümüz çoban çantası otu arkadaşlar. Bakın, bu da çoban çantası. İğnelik otu arkadaşlar. Evet. İğnelik otumuz. Hatta şu da çok güzelmiş. Burası biraz daha kuytuda bir yerde olduğu için köyün otları da daha çok büyümeye başlamışlar. Ve çok da ot var. Bakın iğnelik otu. Ve burada biraz daha az görüyorum. Dikenler var. Yine iğnelik otu çok güzel olmuş. Kuş otları var. Şuralarda baldıran otları var. Evet. Sanırım burada o kadar çok yaygın değil. Hemen şöyle alt tarafa doğru geçersem biraz daha fazla görebilirim. Kara indiba var şurada. Yaprağını gördüğümüz. Evet, bakın şu güzel. Şimdi bunu alıp tekrar size biraz da derinden alayım. Herhalde çıkaramadım. Şöyle. Yani nerelerde yetişir? Göz dikeni otu tarlalarda, tarlaların kıyılarında, ormanlık alanlarda, meralarda, böyle kıyılarda yetişir. Çok yıllık bir bitkidir. Köküne dikkat edin. Kazık köklüdür. Bu bölümler kurur. Ve ondan sonra tekrar yağmurlarla birlikte yavaş yavaş filizlenmeye başlar. Şimdi bu otumuz arkadaşlar, dediğim gibi 60 santimetreye kadar boylanır. Ve çiçekleri de açık mavi olup, böyle göz rengi gibi düşünün. Açık mavi olup Temmuz'dan Eylül ayına kadar çiçek açar. Yapraklar genelde böyle büyümeye başlayınca, doruk etrafında büyümeye başlayınca karşılıklı dizilir. Ve çok az yaprak görünür. Dikensiz özellikleri ön plana çıkar. Benim şu anda size az önce bahsettiğim odun kokusunda kışlık odun taşıyoruz diye bir videomuz vardı. Onun da linkini ben size şu köşeye ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz bunun o kart halini, dikenli halini görebilirsiniz. Maydanozgiller ailesinden bir bitki arkadaşlar bu. Şöyle biraz daha taşlandıralım bakalım. Şöyle taçlanıyor. Her bitki taçlanmayı hak ediyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle yapalım. Hatta şu yaprak da hakikaten böyle kızılderilerin püskülü gibi oldu tepesinde. Bu da videomuzun maskotu olsun. Ya çok güzel. Dediğim gibi ben hep videolarımda paylaşıyorum arkadaşlar. Toplamak mı zevkli,
yemesi mi zevkli diye. İnanın toplamak o kadar keyifli ki. Hatta şu videoyu paylaşırken, bu videoyu çekerken bile ben çok mutlu oluyorum. Hele sizler gibi değerli takipçilerim otlara merak saldınız ya. Bu da beni daha çok mutlu ediyor. Şimdi bu videoyu aslında ben Gülbeyaz Kuzu arkadaşım için, kardeşim için çekiyorum. Benden büyük mü bilmiyorum ama sanırım aynı yaşlarda gibiyiz. İstanbul'da yaşıyor. Otlara da çok meraklı. Bu otu kanalında aramış bulamamış. Ben de geçen linkini atmıştım işte odun videosu ile ilgili. Onu izlemiş. Bu otu çekmemi istiyor. Ben de tabii köye geldim çektim. Arazide olsaydı ben şimdiye kadar çoktan size bu videoyu paylaşırdım arkadaşlar. Çoktan. Çok güzel. Çok güzel. Çok harika. Harika. İyi ki bu ot var. İyi ki bu yerde yaşıyorum. Ve size bu videoları paylaşıyorum. Evet. Taçlandırılmış olan bu güzel otumuzu sepetimize atıyorum arkadaşlar. Evet. Bu da düştü. Şimdi şöyle aramaya devam edelim. Arayışlarımız sürsün. Ne kadar güzel bir çoban çantası. Bizim arazide de bu yıl biraz gördüm. 1-2 tane çoban çantası gördüm. Geçtiğimiz yıllarda çok vardı. Çok böyle iklim değişiyor mu ondan bilmiyorum ama çok fazla göremiyorum. Bakın kökünü aldım. Bu güzel. Bakın. Şu kökü yeni çıkan bir zaten göz dikin otumuz. Bunu saksıya ekeceğim. Böyle büyük kovalara ekeceğim. Oradan tohumların yayılmasını sağlayacağım. Bu güzel oldu. Şöyle birazcık örnek alayım. Bu kadar bolluğun arasında benim bu ottan mahrum olmam iyi değil bence. Sanırım 3-5 yıla kadar da bizim orada arazide her yere yayılır. Dikenleri de beni yine etkiler. Dikenli bir ot ama kendisi çok güzel. Rengi de çok güzel. Böyle koyu yeşil. Şöyle biraz daha bakalım. Şöyle. Biraz daha şu yaralanmasa çok iyi olacak ama yine de şu yandaki kılcal kökler belki tutabilir. Genelde yabani otlar arkadaşlar dayanıklıdır. Her ortamda, her şartta yaşayabilir. Evet, bu biraz daha iyi oldu. Devam edelim. Yapışkan otları, yoğurt otları da var arkadaşlar. Burada. Yanında kara indiba ve bu da yine kökü, evet çok fazla kökünü koparmadık. Bu da iyi oldu. Şu anda 2 tane parçalanmamış bir tek kök çıktı. Bakalım. Bu da olmadı. Bakın köküne bakın arkadaşlar. Güzel değil mi yani? Güzel değil mi? Bu da güzel oldu. Bakın şöyle. Köküne bakın. Uzun bir kazık köke sahip. Şöyle koyalım yine. Şu da asparagus, kuşkonmaz bitkisi. Bunun dibindeki de temiz. Bu da alınır. Bu da yenilebilir. Ama tabii ki yemekten ziyade ben bunu daha çok çoğaltmak için alıyorum. Hatta şöyle biraz asılayım. Belki gelebilir. Evet. Sanırım bıçakla kesmeden asılsam daha iyi olacak. Çok güzel. Bu da köküyle geldi. Tamamdır arkadaşlar. Sıkıntı yok artık. Şunu da alalım. Hay
Hayır hayır, kokmamalıydı. Gizli gizli yerlerde çıkmış. Bakın nasıl güzelmiş. Nasıl bir güzellik arkadaşlar. Bakın. Şu meşenin yapraklarını da alalım. Oh, harika. Bakın. Nasıl ama? Evet. Şu anda biraz durduruyorum. Bu otumuzu ilk öğrenenler iyice hafızalarına bunu kazısınlar. Göz dikeni otu. Maydanozgillerden dikenli özelliği vardır. Dikenli olmadan, daha dikene dönmeden bu yapraklar tüketilir. Kış boyunca da dediğim gibi tarlalarda, çayırlarda, bayırlarda, orman kıyılarında, sürülmemiş tarlalarda rahatlıkla bu otumuzu bulabilirsiniz. Hayır. Hayır. Arkadaşlar şimdi bunu gösteriyorum ama Max ile ilgili çok kötü bir gelişme oldu. Çok üzgünüm. 2 gündür üzüntüden uyuyamıyorum. Size yine bir videoyla veya videonun sonunda çiftliğe gittiğim zaman onu size anlatabilirim süreci. Çok üzgünüm. Şimdi bunu da alıyorum. Yukarıya çıkarayım toprak kısmından. Hatta şurada da varmış. Şöyle yapalım. Gelmeyecek. Gelmedi. Şuna da bakalım. Bu geldi. Evet. En azından 5-6 kök şimdilik oldu. Şuralarda da var. Şunlardan da bakalım. Bu da köküyle geldi. Tamamdır. Ben artık bunu yetiştirebilirim. İnancım şu anda oldu. Toprak tohum arayışına da girmeye gerek yok ama eğer görürsem alırım. İyi ki de sepet getirmişim. Bakın arkadaşlar, şimdi şunu da göstereyim size. Güzel bir örnek oldu burada. Şu yapraklarının ne kadar böyle girintisi, çıkıntısı az. Büyüdükçe bu bitki, bakın şöyle ortalardan, doruk kısmından yapraklarını dikensiz hale getiriyor. Şu anda bu dikenler batmıyor. Ama bir müddet sonra bu dikenler batar hale geliyor ve artık bunları hem toplayamıyoruz hem de yiyemiyoruz, dokunamıyoruz. Dikenleri gerçekten aynı deve dikenindeki gibi canı yakıyor. Bakın, bir buna bakın, bir de şuna bakın. Bu ikisi de aynı. Şöyle göstereyim hatta. Bu iki ot da aynı arkadaşlar. Şöyle biraz daha. Şöyle getireyim. Bakın. Tek elle ayarlamaya çalışıyorum. Zor oluyor ama. Bir de bu. Niye havlıyorsun? Niye? Niye havlıyorsun? Evet. Şimdi şuralarda var. Şunlar var. Ben aslında şimdi sepetime getireyim. Sepetime toplayabildiğim kadar toplayayım. Arazimin sulak bir yerlerine de ekeyim arkadaşlar. Şöyle sepetimize dolduralım. Bu otları yemeyeceğiz ama hayırlı bir iş yapacağız. Taşlı yerler. Şöyle kanatarak çıkardığım zaman daha iyi çıkıyor.
açık mavi, havai mavi çiçekleri var arkadaşlar. Bakın kökü tam geldi. Eğer zamanı gelirse böyle Temmuz, Ağustos, Eylül arası yine çiçeklerini de size geçerken buradan çekerim. Çünkü ben bu yolu kullanıyorum. Bu köy üzerinden Bayramiç'e gidiyorum. Şöyle hatta şu yukarıda bir tane şey var. Koyun ağılı var. Oradan aşağı iniyorum. Ormanın içinden aşağıdan derken şu gördüğünüz yoldan devam edip buradan ana yola çıkıyorum ve Bayramiç'e gidiyorum her cumartesi. Şuraya da bakalım. Of, çok güzeller ya bunlar. Of, çok güzeller. Ve küçücükler daha. Daha büyümemişler. Şunları alalım. Şuradakiler daha yeni çıkmaya başlamışlar. Bunlar hemen kök salmaya başlamışlar. Bu biraz daha kartlamış. Güzel. Bunu da çıkardık. Şimdi biraz daha böyle kartlamayla tazelik arasındaki. Hayır. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Hayır. Bakın. Arkada bize ağlayan bir köpek. Huzursuz oluyor aslında. Bu geldiğimde bu bölüme orada duruyordu. Kendi güvensiz hissediyor büyük bir ihtimal. Hayır. Hayır. Şimdi tekrar arkadaşlar böyle göz dikeni otumuzu köküyle size göstereyim. Bakın kazık köklü bir otumuz. Şöyle gökyüzüne tutalım. Aynı gökyüzünün mavisi gibi arkadaşlar. Rengi. Ama şu benim hırkamın da rengine dikkat edin. Tam böyle gökyüzünün mavisi kadar solgun değil. Benim hırkam kadar da mavisi canlı değil. Arası bir renk. Nasıl ama? Yani şöyle bakalım. Şimdi bunu gördük. Dediğim gibi bunu öksürükte kullanabilirsiniz. Çayını yapabilirsiniz. Aynı zamanda yılan ısırıklarında, akrep sokmalarında da antidot özelliği vardır. Yani o yılanın veya akrebin zehrini etkisiz hale getiren bir özellik. Şimdi koyunlar da hareketlenmeye başladılar. Herhalde sağım zamanı geliyor. Evet arkadaşlar, size az önce gösterdiğim kocaman meşe ağacımızın yanına geldim. Ama gelirken de gözümün önünde şu baldıran otları belirdi ve bayağı da büyümüşler. Size ben Aydın'daki videoda paylaşmıştım baldıran otlarını. Onlar daha büyüktü, görkemli hale gelmişti ama bunlar da az değil. İnşallah bunu yerine toplayıp yemez. Yerse de zaten son yediği ot olur. Nasıl böyle kaplamışlar her yeri. Şöyle göstereyim hatta biraz daha. Bakın gördüğünüz gibi böyle şu dal kısımları morumsu. Şöyle biraz daha gidelim. Bakın arkadaşlar. Zaten bunları hayvanlar da yemediği için burada böyle büyümüşler. Hayvanlar biliyor ama insanlar da bütün otların yendiğini düşündüğü için bunu da yemeye kalkmazlar inşallah. O nedenle ben videolarımda bu otu gördükçe size yemeyin, zehirli bir ottur diye dikkat çekeceğim. Bakın şöyle şuralara doğru da bu ot iyice yayılmış arkadaşlar. Bakın bunlar normalde hayvanlar tarafından kesinlikle tüketilirdi. Kuş burunlarını görebiliyor musunuz? Bunlar Mart ayında bile çok soğuklar olmadı.
tabii ki Şubat ayı soğuk geçti ama dondurucu soğuklar fazla olmadığı için onlar bile hala kırmızı, toplanabilir. Çay olarak kullanılabilir. Bu da gördüğünüz badem ağacı ve gayet de güzel çiçeğe kalkmış. Hoş olmuş. Böyle keşiflerdeyim. Evet, yine baldırın otlarını göstermeden şuraya doğru yönelelim. Bakın arkadaşlar, şu ağacın gövdesine ne kadar kaç yıllık ulu bir ağaç. Belli zaten. Çok görkemli. Belli yerleri de aslında çürümeye başlamış şu bölümleri. Yanlardan yine taze sürgünler vermiş. Şöyle köyün büyük meşe ağacı bu. Başka da var mı diye şöyle bakıyorum. Şunlar zaten deve dikeni otu arkadaşlar. Silybum marianum. Onunla da ilgili video çekeceğim. Kaz ayağını gördüm şu anda. Bakın. Bu da genel otlarımızdan bir tanesi. Bu zaten yoğurt otu var. Ebem otu, ebe gümeci otu. Onun dışında biz Urla'da arkadaşlar develik otu da deriz buna. Çok güzel yemeği de olur. Kavurması da olur. Kuş otları da var burada. Size hemen güzel otları göstermiş oldum. Evet arkadaşlar, köyümüze geldim. Göz dikeni otunu sizlere çektim. Benden mutlusu yok. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.